Merhaba arkadaşlar, Aydu Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde kolaylıkla hazırlayabileceğimiz çok lezzetli kazandibi tarifi hazırladım. Buyurun bu güzel tarifin yapımına geçelim. İlk olarak böyle ısıya dayanıklı bir fırın tepsisini alıp üzerini tereyağı ile yağlayalım. İster tereyağı ister margarin, elinizde hangisi varsa her ikisi de olur. Benim bu şekilde elimde büyük boy baklava tepsisi vardı. Bu tepsiyle hazırladım. Sonra üzerine 3 yemek kaşığı pudra şekeri ilave edelim. Böyle yağın her tarafını kaplasın. Böyle elimizle veya kaşıkla düzleyelim. Böyle her tarafına pudra şekerini yayalım. Sonra kenara alalım. Büyükçe bir tencereyi ocağın üzerine alalım. Üzerine 1,5 litre sütü ilave edelim. Ben bu tarifte 3,5 yağlı süt kullandım arkadaşlar. 1,5 litre sütü tencereye aldıktan sonra üzerine 200 milimlik bardak ile 2 su bardağı şeker ilave edelim. Şekerin üzerine 1 çay bardağı un ilave edelim. Çay bardak ölçüm 125 milim. Üzerine 1 çay bardağı da nişasta ilave edelim. 1 paket vanilya şekerini de ilave edelim. Ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Çırpmaya başlarken ocağın altında açalım. Bir taraftan da pişirmeye bırakalım. Ve sürekli bu esnada çırpalım arkadaşlar. Dibi tutma yapmasın. Bakın kıvam almaya ve koyulmaya başladı. Güzel bir kıvam alıp böyle fokurdayarak kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kapatalım. Üzerine 1 yemek kaşığına yakın tereyağı ilave edelim. Tereyağı eriyene kadar karıştıralım. Sonra ocağın üzerinden tereyağı eridikten sonra alalım. Yağlamış olduğumuz tepsiyi ocağın üzerine alalım. Ocağın altını açalım. Yağ erimeye başladığı zaman kepçe ile tepsinin tamamını kaplayacak şekilde, böyle tabanını komple kaplayacak şekilde hazırlamış olduğumuz kremadan dökelim. Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi her tarafını kremayla kaplayalım arkadaşlar. Böyle ince bir tabaka oluşsun. Tamamını dökmüyoruz. Bakın bu şekilde pişmeye başladı. Benim elektrikli ocak kullandığım için ocağın üzerinde 4 tane gözü var benim ocakta. Pişirme yeri var. 4'ünü de açtım arkadaşlar ve tepsiyi böyle ileriye geriye çevirerek her tarafını pişirmeyi sağladım. Siz gazlı ocakla yaparsanız pişirmeniz daha kolay olur. Bakın gördüğünüz şekilde ocağın 4'ünü de açtım ben ve her tarafını böyle çevirerek pişirdim. Böyle pişmeyen yeri kalmasın, fokurdamayan yeri kalmasın. Burada önemli olan yapmamız gereken dibini tutturmamız, böyle dibini yakmamız arkadaşlar. Böyle arada bir
dibine tam dokunmadan üstten şöyle bir karıştıralım. Hem de dibinin tutmaya başlayıp başlamadığını kontrol etmiş oluruz. Bu şekilde çevire çevire dibini tutturalım. Böyle her tarafı fokurdadıktan sonra bakın gördüğünüz şekilde geri kalan kremanın tamamını tepsinin üzerine ilave edelim. Ve dibine değmeden dikkatli bir şekilde düzleyelim. Ve yine aynı şekilde ileriye geri çevirerek güzel pişirelim. Bakın böyle dibinin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bakın dibi tutmaya başladı. Böyle her tarafı bu şekilde ise ocağın üzerinden kazan dibimizi alabiliriz. Böyle dikkatli bir şekilde tepsimizin her tarafını kontrol edelim. Uç kısımlarını, orta kısmını, kenarlarını, her tarafını kontrol edelim. Her tarafı eşit şekilde dibi böyle göz göz ve kahverengi bir rengi almışsa bakın gördüğünüz şekilde bakın bu şekilde olmuşsa kazan dibimiz hazır demektir. Ocağın üzerinden alıp 3 saat kazan dibini dinlendirmeye bırakalım. Kazan dibini en az 3 saat dinlendirdikten sonra böyle kolay tepsiden alabilmemiz için kenarlarını bıçak yardımıyla böyle çizelim. Daha kolay çıkarmasını sağlamak için. Sonra istediğiniz genişlikte, büyüklükte böyle kazan dibimizi yani tatlımızı keselim. Sonra böyle bir spatula ile çevirelim. Servis tabağının üzerine alalım. Yine aynı şekilde ister ikiye katlayalım, ister rulo şeklinde, ister ters çevirelim. Şekil vermesi tamamen size kalmış. Nasıl isterseniz o şekilde şeklini verebilirsiniz. Lezzeti çok güzel. Sizler de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hiç zorluğu yok arkadaşlar. Hepiniz evinizde kolaylıkla deneyebilirsiniz. Üstelik gazlı ocağınız varsa daha kolay olur işiniz. Elektrikli ocakta biraz sürebiliyor pişmesi. Tam kıvamında kazan dibi tarifim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.